Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu yakadan başlamalı baharlık bluz çalışmasını yapacağız. Baharlık diyorum, hem modelimizin gördüğünüz gibi delikli bir yapıya sahip hem de koton ipler kullanarak yaptım. Tabii ki sizler dilerseniz farklı iplerle mevsimlik kazak çalışmaları da yapabilirsiniz. Bluzumu yaparken ben şöyle Nako Calico'nun koton iplerini kullandım. Bu ip aslında hem koton hem de akrilik karışımı, çok güzel bir yapıya sahip. Şöyle size renk kodunu da vermek istiyorum. Bu şekilde 974. 100 gramda 245 metre uzunluğuna sahip. Sizler 245 metre uzunluğunda e, 345 metre uzunluğuna kadar ya da 330 metre uzunluğuna kadar olan iplerle aynı sayılarla başlayarak bluzumuzu örebilirsiniz. Burada önemli olan elinizin yapısı. Şimdi yakamızı diğer yapmış olduğumuz iki roba çalışmasına göre daha fazla zincir sayısıyla başladık ve yuvarlak başlayıp daha sonra kareye dönen bir yapısı var. O yüzden yakamız çok küçük değil. Eliniz çok sıkıysa ya da zincirlerinizi büyük numara tığ ile çekmezseniz, o zaman kullandığınız ipin inceliğine göre belki sizin yakanız daha küçük olabilir. Buradaki yaka çalışmamız bu metre uzunluğuna göre başımızdan rahatlıkla geçiyor. Çok büyük değil. Yalnız rahatlıkla geçebilecek şekilde oldu. Çünkü 96 zincir üzerine başlıyoruz. Şimdi bu ipi sizler belki 3 ya da 3,5 milimetre tığ kullanarak örebilirsiniz. O şekilde aynı sıra sayılarıyla bedenleri küçültebilirsiniz. Ya da elinizin yapısı nasılsa. Şimdi ben 4,5 milimetre ile zincirimize başladım. 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Bu ipi aslında 3,5 milimetre ile daha rahat örüyorum. Fakat burada biraz bluzumuzun salaş olmasını, daha yumuşak, kendini bırakmasını istediğim için 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Daha sonra bedende ve kollarda yine 4,5 milimetreye değiştiriyorum. Onu videonun içerisinde sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi ölçüleri ayarlarken zaten sıra sayılarıyla ayarlıyoruz. Videonun başında da bu şekilde biraz toparlamak istedim. Ön anlatım yapmak istedim. Lütfen sizler elinizin yapısına göre, benim elim ne sıkı ne de çok gevşek. O yüzden tığ numaralarınızı ayarlamanız gerekiyor. Yani sizin eliniz sıkıysa siz 4,5 milimetre ile de örebilirsiniz. Aynı ölçüyü elde edebilmek için. Ya da eliniz gevşekse 3,5 milimetre ile de aynı ipi kullanarak aynı bedeni çalışıyorsanız sıra sayılarınızı birebir devam edebilirsiniz. Farklı iplerle örmek isterseniz bebe yünleri ya da merserize olan iplerle Alize Cotton Gold'la örebilirsiniz. Daha ince olur. Bu çünkü bir tık kalın bir koton iplik. Aynı zamanda akrilik karışımı. Alize Cotton'la da örersiniz. Ben Alize Cotton Gold'u 4 milimetre ile de rahatlıkla örebiliyorum. Dediğim gibi biraz yumuşak ve salaş olabilmesi için o şekilde örebilirsiniz. Başlangıcı yaptıktan sonra zaten videonun içerisinde anlatıyorum. Deneyerek, ölçerek mutlaka giymiş olduğunuz bluzunuzun ya da santim hesabıyla, metre ile ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, burada ben henüz bluzumun kollarını tamamlamadım. Bedeni tamamladım. Sizler başta bitmiş halini gördünüz. O yüzden ipi ne kadar gittiğini şu anda bilemiyorum tam olarak. Şu anda ben 3. yumağı bitirdim. Large beden olarak başladım. Fakat bunu yine videonun içerisinde anlatıyorum. Biraz küçük oldu. O yüzden beden yapılarına göre bu fark edecektir. O yüzden yine aynı sıra sayısıyla örebilirsiniz. Şimdi ben metremi bulamıyorum ama henüz buhar ütüsü yapmadım. 47 santimetre oldu kol altından genişliğimiz. Buhar ütüsü yaptığımız zaman zaten 4,5 milimetre ile ördüğüm için çok esnek bir yapıya sahip oldu. Bakın, bu şekilde esnettiğimiz zaman 50 santimetreye ulaşıyor. Dolayısıyla buhar ütüsü yaptığımız zaman en az 50 santimetre buradaki sıra sayılarına göre veriyorum. Şimdi bluzumuzun boyu da omuzdan etek ucuna kadar 55 santimetre oldu. Yine bunu da videonun içerisinde anlatıyorum. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen bluzumuzun yapımına başlayalım.
Robamıza başlarken toplamda 96 tane zincir çekiyoruz. Farklı ipler kullanırsanız da yine aynı sayıda zincir çekmeniz gerekiyor. Burada yaka açıklığı önemli. Başlangıçta bedenleri sadece sıralar ekleyerek ayarlayacağız. Şimdi burada ince ip kullandığınız zaman da yine 96 zincirle başlayabilirsiniz. Benim ipim başta da söylediğim gibi 100 gramda 245 metre uzunluğuna sahip. Şu anda örnek çalışması için akrilik bir ip kullanıyorum. Bu da 100 gramda 260 metre uzunluğuna sahip. Şimdi sizler 330 metre uzunluğuna sahip Alize Cotton Gold'la da yine aynı sayıda rahatlıkla başlayabilirsiniz. Önceki iki tane roba çalışmamızda da birinde 88, birinde 94 sanırım 94 zincirle başlamıştık. Şimdi dolayısıyla burada 96 zincirle yani daha büyük bir zincir sayısıyla başlıyoruz. Yakanız geniş olursa küçük bedenlerde bunu rahatlıkla toplayabileceğiz. O yüzden sizler 240 metre uzunluğundan 350 metre uzunluğuna kadar farklı yapıdaki iplerle aynı sayıda rahatlıkla başlayarak robanızı çalışabilirsiniz. Şimdi ben 96 tane zincirimi çektim. Şöyle başlangıçta zincirimi düzelterek bu şekilde şöyle ön yüzden sonuna kadar bakın dikkat ederek ilerliyoruz. Şimdi burada hemen şöyle çeviriyorum. Burada karışmadı çünkü ben onu düzgün bir şekilde şöyle çekelim. Düzgün bir şekilde aşağıya kadar geldik. Şimdi şöyle ilk zincirin içine batıyorum. Daha sonra tekrar kontrol ediyorum. Bu defa şöyle ikisini yan yana koyuyorum. Burası çok önemli çünkü döndüğü zaman çok zorlanabilirsiniz ilk başlangıçtaki sıralarda. Şöyle düzeltiyorum. İkisini birlikte sona kadar şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle evet zincirimiz düzgün bir şekilde burada sabitleyeceğiz. Şimdi buradan bir ip aldım ve kaydırmayla kapattım. Şöyle tığımdaki ilmekten bu şekilde çektim. Şimdi hemen şu başlangıç ipimi de gizleyeceğim. Bir zincir çekiyorum. Bu kaydırma yapmış olduğum ilk zincirin içine batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Şu ipimi de gizleyeceğim. Buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Arada 1, 2 zincir atlıyorum ve üçüncüsünün içine bir sık iğne. Şimdi koton iple yaparken buradaki zincirleriniz çok genişleyebilir. Hiç sorun değil. Daha sonra sırayı tamamladıktan sonra düzelecek. Şimdi ben o yüzden akrilik iple çalışıyorum. Videoda daha iyi görünebilmesi için. Burada çünkü koton ipte zincirler oldukça genişliyor. Şimdi bu başlangıç zinciriniz de eliniz gevşek değilse 4,5 hatta 5 milimetre tığ kullanarak çekebilirsiniz. Şimdi tekrar 3 zincir, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüsünün içine bir sık iğne. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 3 zincir, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüsünün içine bir sık iğne. Burada zinciri dönmeden yani bu şekilde hep aynı yönde şöyle elimizde çünkü birden şöyle dönüp tekrar ön yüze geliyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Başlangıçtan itibaren hep aynı şekilde düzelterek bu ilk sırayı tamamlayalım. 3 zincir 2 tane atlıyorum. Üçüncüsünün içine bir sık iğne. Başladığım yere tekrar geldim. Bu ilk sırayı tamamladıktan sonra zincir boşluklarınızı şöyle esneme yaparak düzeltebilirsiniz. Şimdi burada sonda bir tane daha boşluğumuz kaldı. Toplamda 32 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Yani burada yapacağımız son boşlukla birlikte toplamda 32 tane bu şekilde boşluklarımızın olması gerekiyor. Şimdi son boşluğumu yaptım. Bir zincir çektim. Son boşluğumuzu bu şekilde yapacağız. Bir zincir çektim. İlk sık iğnenin üzerine tığıma bir ip aldım. Buraya batıyorum. Buradan bir ip aldım. İkili trabzan yapıyorum. Çok fazla uzatarak yapmıyorum. Şöyle ortalamış oldum. Son boşluğumuzu 32. boşluğu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen ilk 3 zincir boşluğuna 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 2, 3, 4,
5 ve 6. Şimdi bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir, sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir zinciri çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Şimdi toplamda 4 tane yapacağız. Ön beden için toplamda 4 tane bu şekilde yelpazemiz olacak. Şöyle 4, 5 ve 6. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir, sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Evet, şimdi 4 taneyi tamamladık. Bu bizim ön bedenimiz. Şimdi burada kol ayrımını yapacağız. Hem de arttırma yerimiz olacak. Şimdi burada bir zinciri çektim. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Burada işaretleyici takmanızı size tavsiye ediyorum. Şimdi ben de sizler daha rahat görmeniz için bu trabzanımızın hemen şöyle üzerine bir tane işaretleyici taktım. Bunları daha sonra model kurulumunu tamamladıktan sonra daha net göreceksiniz. Sıralar arttığı zaman o zaman karıştırabilirsiniz. Hemen bir zincir çektim. Devam ediyorum. Bakın burada son 6 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Şimdi ilk kolumuzu yapıyoruz. Burada 2 tane yelpaze modelimiz olacak. Buraya 6 tane yapalım. 4, 5 ve 6. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir, sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Evet, kollarda 2 tane olacak. Şöyle 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir zincir. Şimdi sıradaki boşluğa sadece bir ikili trabzan yapıyoruz. Burada yine işaretleyicinizi buraya takabilirsiniz. Şöyle ben de takacağım. Yanıma almayı unutmuşum. Burada bir tane trabzanımızın üzerine işaretleyicimizi takalım. Her zaman burada durabilir. Daha sonra ara ara değiştirebilirsiniz. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi sıradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan. Ve altıncısı. Tekrar bir zincir. Şimdi arka bedenimizi yapıyoruz. Yine burada 4 tane yelpaze modelimiz olacak. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir. Yine 6 ikili trabzan. Evet, tekrar bir zincir ve sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Bunu da 4'e tamamlayalım. Yani arka bedeni örüyoruz şu anda. Toplamda 4 tane de arka beden için modelimizi yaptık. Şimdi burada bir zinciri çektim. Sıradaki boşluğa
yine bir ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim hem arttırma noktamız hem de ayrımlarımızın olduğu yerler. Şöyle bir tane işaretleyicimi taktım. Tekrar bir zincir ve hemen sıradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer kolumuzun olduğu yere geldik. Şöyle 3, 4, 5 ve altıncısı. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir, son boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 6. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi başlangıçtaki boşluğa gördüğünüz gibi hemen burada zaten trabzanımızı yaparak başlamıştık. 4 tane zincirimiz var. Şimdi burada bir zinciri çektim. Hemen burada sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin 4 tane çekmiştik. Burası bir tane zincirimiz kalıyor. Hemen buraya kaydırmayla kapattım. Şimdi buraya da bir tane işaretleyicimi takacağım. Evet. Şimdi burada işaretleyicilerinizi takmazsanız buradaki trabzanları yaparken ikinci sırada özellikle bu trabzanları atlayabilirsiniz. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4. Hemen sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan. Bu arada hangi iple örerseniz örün, bu modelde biraz şöyle trabzanlarınızı uzatarak yapın, daha güzel duruyor. Bir zincir çektim. Sıradaki trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Yani burada yine 6 tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda bir zincirimiz var. Tekrar bir zincir, beşincisi bir zincir, 6. ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde. Burada da bir zincirimiz var. 4 tane zincirle başladık. Şimdi bir zincir, hemen zaten burada bir tane 3 zincir boşluğumuz kaldı. Buraya bir sık iğne, bir zincir, bir ip aldım. İlk trabzanın üzerine geliyorum. Buraya bir ikili trabzan, bir zincir. Tekrar bir ikili trabzan, bir zincir. Hep bu şekilde devam edeceğiz bu sırada. Şimdi bu ön bedeni bitirelim. Çünkü arttırma trabzanın olduğu yere kadar gelelim. Şöyle hızlı hızlı ilerleyeceğim. Bir zincir çekiyorum. Yine 6 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Tekrar bir zincir çektim. Bu ortadaki 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. Bir zincir, bir ip aldım. Tekrar trabzanlarla devam ediyorum. Aralarda bir zincirimiz var. Şöyle 6. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir, hemen ortadaki 3 zincir boşluğuna, bakın şu kısımları atlıyoruz. Buradaki 3 zincir boşluğuna bir sık iğne, tekrar bir zincir, direkt trabzanın üzerine bir ikili trabzan, bir zincir sırasıyla devam ediyoruz. Yine işaretleyicimizin olduğu yere geldik, yani köşemize. Şimdi ön bedenimizi bitirmiş olduk bu üçüncü sırada. Şimdi son ikili trabzanımızı yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki trabzanların arasında bir zincir olduğu için burada da bir zincir çekiyoruz ve bunu bu modele karıştırabilirsiniz. O yüzden işaretleyici takmanız gerekiyor. Şimdi bir zincir çektim ve bir ikili trabzan yaptım. Bu hep devam edecek. Tekrar bir zincir, sıradan devam ediyorum. Trabzanların üzerinden aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle de hemen bakalım. Bu şekilde bütün sırayı tekrar edeceğiz.
Sırayı tamamladım. İlk model sıramızı bitirmiş olduk. Bundan sonra yine sıraları tekrar ederek yeni model sıramıza başlayacağız. Şimdi ikinci model sırasında birlikte öreceğiz. Burada yakanızın açıklığını ölçmeniz gerekiyor. Öncelikle ilk zincirlerinizi çektiğiniz zaman şöyle zincirinizi bu şekilde katlayın. Önce bu şekilde çekin. O zaman 24-26 santimetre gelebilir. Çünkü biraz da şöyle bakın şöyle düz tuttuğumuz için 28 santimetre de gelebilir. Kullandığınız ipe göre değişecektir. Şimdi burada bu ilk model sırasını ördükten sonra tekrar ölçün. Bu kısmı 22 santimetre gelmesi gerekiyor. Burası 22 santimetreden fazla olursa daha iyi olur ama eksik olursa buradaki zincirlerinizi çok sıkı çekmişsiniz demektir. 22 santimetre başınızdan şöyle biraz sürtünerek geçiyor yetişkinler için. Hangi ipi kullanırsanız kullanın. Çünkü daha önce de daha ince bir iple 92 zincir üzerine başlamış olduğum roba çalışması var. Bu saç örgülü roba çalışmamız. Orada ince bir ip ve tığ numarası kullandığım halde 92 zincirle burası biraz ördükten sonra 22 santimetreye denk gelmişti. Şimdi bu modelimizin özelliğinden dolayı şöyle katladığımız zaman da 2 santimetre bakın 2-2,5 santimetre yine burada payımız var. Dolayısıyla bu genişlik yeterli bir genişlik olmuş oluyor. Şimdi bu benim için biraz küçük geldi. Çünkü ben burada zincirlere başlarken 4,5 milimetre ile ya da 5 milimetre ile çekmem gerekiyordu ama yine 4 milimetre ile çektim. Şu anda yeterli yani başımdan rahatlıkla geçiyor ama biraz daha büyük olabilirdi. Şimdi ben örnek çalışması yaptığım için size detaylıca söylüyorum. Ona göre ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Benim buradaki genişliğim de 20 santimetre oldu. Sizler 22 santimetre olmasına dikkat edin bu model sırasını tamamladıktan sonra. Çünkü ilk başta çektiğinizde biraz ördükten sonraki genişlik burada farklı oluyor. Evet, şimdi 3. sırayı tamamladım modelimizde. Yeniden başlayacağız. Şimdi burada son ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir çektim. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeni model sıramıza başlarken her zaman 6 tane zincir çekeceğiz. Şimdi şuradaki boşluğu atlıyorum. Şu ilk yani modelimizin ilk boşluğuna bir sık iğne. Bakın bu şekilde. Burada bir trabzanımız var. 3 tane de zincirimiz olmuş oldu. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk atlıyorum. Diğerinin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir boşluk atlıyorum. İkincisinin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şimdi burada iki modelimizin şöyle bakın arada bir sık iğnemiz var. Şu iki boşluğu ve sık iğnemizi atlıyorum. Buradaki ilk boşluğa geldim. Buraya bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir atlıyorum. İkinci boşluğa bir sık iğne. 3 zincir. Bir atlıyorum. İkinci boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Burada sık iğnemizi atlıyorum. Buradaki ilk boşluğa bir sık iğne. Şimdi hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yeni sırada bu yelpaze modellerimizin tam ortasına yani buradaki sık iğnenin üzerindeki boşluğa yeni modellerimize başlayacağız. O yüzden buradaki boşluklarımız önemli. Yine 3 zincir çektim. Bir boşluk atladım. Sonuncu boşluğun içine bir sık iğne. Burada 5 tane boşluğumuz var. İlkinin ve sonuncusunun bakın bu şekilde yaptığımız zaman her yelpaze modelimizin üzerinde 2 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Bir tane de şöyle ikisinin ortasına yapıyorum. Şöyle hızlı ilerleyeceğim. Hemen artırma trabzanımızın olduğu yere gelene kadar şöyle 3 zincir tekrar bir atladım. Diğerinin içine bir sık iğne. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle trabzanımızın üzerine bu hep aynı şekilde ilerleyecek. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Burada şu boşluğu atlıyorum. İlk boşluğu modelimizin ilk boşluğuna bir sık iğne. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Bir boşluk atladım. Diğerine bir sık iğne.
1, 2, 3 zincir, bir boşluk atladım. Son boşluğa bir sık iğne. 3 zincir, tekrar sık iğnemizi atlıyorum. İlk boşluğa bir sık iğne. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Yeni model sıramıza yuvalar oluşturmuş oluyoruz. Tekrar burada bakın, kolumuzun olduğu yeri bitirdim. Arka bedene geldim. Burayı da hemen tekrar göstereceğim. Yine 3 zincir çektim. Bir boşluğu atlıyorum. Buradaki trabzanımızın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. İlk boşluğu atlıyorum. Direkt modelimizin ilk boşluğuna bir sık iğne. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada iki boşluğumu yaptım. Tekrar 3 zincir. 2 ve 3. Şimdi burada 6 tane zincir çekerek başlamıştım. Şu ilk boşluğu atlıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. Gördüğünüz gibi burada da yine köşeyi yapmış olduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi buradan takip edebiliriz artık. Bakın şu işaretleyiciyi taktığımız ilk sırada 4 zincir çekerek başlamıştık. Yani şu ilk modelimizi kurduğumuz sıraya 4 zincir çekerek başlamıştık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Şu ilk boşluğu hemen 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada modelimizi artık arttırmaya başlıyoruz. Her yeni model sırasına başladığımız zaman bu 4 zinciri çekeceğiz ve ilk boşluğa 6 ikili trabzan yapıyoruz. Artık bu yeni sırada, yani yeni model sırasında 5 tane modelimiz olacak. Şöyle. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. İlk sırada olduğu gibi. Tekrar 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir, bir ip aldım. Hemen bu ortadaki boşluğa 6 ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir zincir, hemen bu aradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan. Şimdi bu model sırasında tamamlayalım. Daha sonra artık sizler rahatlıkla takip edebilirsiniz. Çünkü alt sırada da yani takip etmesi çok kolay bir model. 2, 4, 5 ve 6. Burada sadece sayılara dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, tekrar bir sık iğne, bir zincir. Yine buraya geldim. 6 ikili trabzan. Evet, 6. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir, ilk boşluğa bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine arttırma yapacağız. Hemen boşluğun içine, bu ilk boşluğun içine bir zincir çektim. Buraya 6 ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Her iki kenarda arttırma yapıyoruz ama sadece bir model artmış oluyor. Çünkü bu iki modelin ortasına yaptığımız için burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6 iki tane artmış olmuş. Pardon, ben de şaşırdım. 2 tane modelimiz artmış oldu. Şimdi burada bir zincir çektim. Hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarımızı unutmayalım. Her zaman devam edecek. Tekrar bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğa 6 ikili trabzan. Bu defa kollarda arttırma yapıyoruz.
Burada yeni bir model başlatıyoruz. Şöyle dördüncüsü 5 ve 6. Tekrar bir zincir, ilk boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir ve tekrar buraya 6 tane ikili trabzan, bir zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, tekrar bir zincir. Bakın burada yine arka bedene başlarken sağında ve solunda yine 6 tane ikili trabzanımız olacak. Bu ortadaki trabzanı yapmadan önce de yine sağında ve solunda bir zincirimizin olması gerekiyor. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tekrar ediyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Başladığım yere geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu bir zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, tekrar bir zinciri çektim. Burada son arttırmamızı yapıyoruz. Hemen son boşluğa 6 tane ikili trabzan. 4, 5 ve 6. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bitiyor. Şimdi bir zinciri çektim. Hemen 1, 2, 3. zincirin içine şöyle battım ve kaydırmayla kapattım. Evet, şimdi ikinci model sırasını yapacağız. Yine 4 zincir çekiyorum. Şimdi burada 4 zincir, 4 zincir, 3. sırada 6 zincirle devam ediyoruz. Bu hep aynı şekilde ilerliyor. Şöyle 3 ve 4. Şimdi bir ip aldım. İkinci sırada ne yapıyorduk? Hemen buradan bakabiliriz. Gördüğünüz gibi burada 4 zincirimiz var. Hemen ilk trabzanın üzerinden aralarda bir zincir çekerek trabzanlarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi alt sıralardan takip ederek ilerleyebilirsiniz. Yine ben burada başlangıcı göstereceğim. Hemen şöyle bir zincir, sıradaki trabzanın üzerine tekrar bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. 6 tane bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman hemen bir zincir çektim ve boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir zincir, buraya geliyorum. Bir ikili trabzan. Şöyle. Tekrar bir zincir ve bir ikili trabzan. Hep aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu ikinci model sırasından sonra artık sıraları aklınızda tutabilirsiniz. Gerçekten çok kolay ezberleniyor. Hemen bir zincir çektim. Ya da takıldığınız zaman alt sıralardan bakarak ilerleyeceksiniz. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Daha sonra bir model sırası daha yapacağım. Yani 3 tane model sırası yapacağım. Sonra size beden birleştirmesini ve kol birleştirmesini göstereceğim. Nasıl devam edeceğimizi. Aynı zamanda biraz da bedenlerden, yani diğer yapmış olduğum bluzun üzerinden sıra sayılarını göstereceğim. Şimdi burada arttırma yerine gelene kadar şöyle hızlıca örmeye devam ediyorum. Artık burada tekrar etmeme gerek yok. Evet, köşemizin olduğu yere geldim. Yine burada aynı şekilde bir zinciri çektim. Devam ediyoruz. Bir zincir, bir ikili trabzan. Burada sadece ortadaki trabzanımızı, yani arttırma trabzana ya da köşemizi de diyebiliriz. Onu unutmayacağız. Şöyle 6 tane trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Bir de burada farkında olmadan belki 5 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Bu yeni sırayı yaparken burada sonuncusunda değil de bir öncesinde
Yine bir zincir çekerek aynı trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaparak 6'ya tamamlayabilirsiniz. Çünkü bu sıradan sonraki sırada yuvalar oluşturduğumuz için boşlukların aynı sayıda olması gerekiyor. Şimdi bir zincirimi çektim. Yine bir ikili trabzan, tekrar bir zincir, tekrar bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir, bir ikili trabzan. Aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şöyle hemen bakalım. Evet. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi size yeni sıranın, yani yeni model sırasının sadece başlangıcını göstereceğim. Burada yine bir zinciri çektim. Hemen şurada 4 zincirimiz vardı. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yeni model sıramıza başlıyoruz. İlk boşluğu atlıyorum. Hemen ikinci boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir, bir boşluk atlıyorum. İkincisinin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Burada gördüğünüz gibi şu yelpazemizin üzerinde, bakın burayı karıştırmayalım. Böyle bir iki boşluk değil. Burası bizim 3 tanesi ilk trabzanımız, 3 tanesi de ara zincir boşluğumuz. Şimdi tekrar 3 zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Bakın ben de burada 2, 4, 5 tane ikili trabzan yapmışım gördüğünüz gibi. Şimdi ben arada bir tane boşluk atlamadan hemen şöyle sıradaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Bunu daha sonra düzelteceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi her yelpaze modelinin üzerinde 2 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Böyle olduğu zaman da aslında çok güzel oluyor. Çünkü hata yaptığımız zaman hemen bütün sırayı böyle büyük çalışmalarda sökmemize gerek olmuyor. Bunu da birlikte görmüş oluyoruz. Şimdi burada yine 3 zincir çektim. Hemen şu sık iğnemizi ve iki boşluğu atlıyorum. Buraya geldim. Bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir boşluk atladım. Bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Şimdi alt yazıyla takip eden arkadaşlar da başta hata yapmışım. O yüzden o şekilde yaptım. Tekrar burada bir boşluk atlıyorum ve son boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Her yelpaze modelin üzerinde 2 tane boşluğumuz var. Bir tane de yeni modellerimiz için boşluk yapıyoruz. Burada iki boşluğu atladım. Yine ilk boşluğun içine bir sık iğne. Tekrar 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi bu köşeye geldiğimiz zaman, şimdi burada şu son boşluğun içine sık iğnemizi yaptıktan sonra 3 tane zincirimizi çekip hemen burada bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir, hemen şu iki yanındaki şu boşluğu da atlıyoruz. Bu ilk boşluğun içine bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, şimdi ben 3. model sırasını tamamlayacağım. Daha sonra nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Evet, ben toplamda 3 model sırasını tamamladım. Şimdi buradan sonra size bedenin birleştirmesini ve kollara nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Şimdi burada ölçüleri ayarlarken şöyle katlıyorum. Şuradaki genişliğimiz bizim bedenimizin genişliği. Yani göğsünüzün çevresinden ölçünüzü alacaksınız ya da kullanmış olduğunuz bir bluzun üzerine de bu roba çalışmanızı koyarak da ölçebilirsiniz. Buradaki ölçüyü alacaksınız. Aynı santim hesabına, buradaki santim hesabına ulaşana kadar burada model sıralarını eklemeye devam edeceksiniz. Model sırası diyorum çünkü her 3 sırayı bitirdikten sonra birleştirme yapıyoruz. Yani modelin ortasında birleştirme yapmayacağız. Yani 1 santim küçük ya da 1 santimetre daha büyük olabilir. Şimdi burada bakın şu bölüm bizim bedenimizin genişliği 33 santimetre, yani toplamda 66 santimetre olmuş oluyor. Şimdi şöyle, şurada da kolumuzun yüksekliği, kol evinin yüksekliği de 10 santimetre olmuş. Şimdi ben large beden için başlamıştım ama biraz küçük oldu. Medium beden için daha uygun olacak. Burada large beden için ben 20 santimetre olacak şekilde sıralar ekliyorum. Ve yine burada da beden genişliğini
53 santimetre, yani toplamda 55 santimetre, 110 santimetre olacak şekilde yapıyorum. Large beden için tabii ki bedenler farklılık gösterebilir. Sizler large beden olabilirsiniz ama göğüs bölümü küçük olabilir. O yüzden buradaki santim hesabı da daha küçük olacaktır. O yüzden kendi ölçülerinize göre ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi hemen şöyle e, yapmış olduğum bluzun üzerinden de bakalım. Şimdi burada ben kaç sıra yapmışım ve size santim hesabını vereceğim. Biraz da böyle salaş. Şu anda biraz topluyor. Şöyle biraz esneteceğim. Henüz buhar ütüsü de yapmadım. Buradaki santim hesabına 1-2 santim de ekleyebiliriz. 47 santimetre olmuş. Yani ben en az aslında 50 santimetre olmasını istiyordum. Burada bir sıra eksik yapmışım. Bir model sırası fazla yaparsanız large beden için uygun olacaktır. Tabi dediğim gibi göğüs genişliğiniz daha fazla olabilir. O zaman 2 model sırası yapmanız gerekebilir. Şimdi dedim, sizin kendi kullanmış olduğunuz bluzun üzerinde de ölçerseniz daha iyi olur. Şimdi buradaki kol evinin yüksekliği 18 santimetre olmuş. Yani large beden için tam 20 santimetre olursa daha rahat, daha iyi olacaktır. Çünkü burası tam kol altından omuza olan yükseklik. Yani robamız aşağıya düşmüyor. Çünkü biz başlangıcı yaparken yuvarlak olarak başladık. Yani hemen arttırma sırasını ikinci sırada başladık burada. Ve ilk model sırasında da arttırma yapmadık. İkinci model sırasında bu bir tane trabzanlarımızın kenarından arttırmaya ikinci model sırasında başlıyoruz. Dolayısıyla buradaki ilk 4 sıramız yuvarlak yaka olarak başladık. O yüzden biraz da yakamız geniş oldu. Ben burada kolları henüz bitirmedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dilerseniz sıfır kollu, dilerseniz böyle 2 model sırası yaparak yarım kol olarak da bluzunuzu tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu 47 santimetre. Burada kaç tane modelimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buhar ütüsüyle bu 50 santimetre olacaktır. O yüzden yine 50 santimetre olarak size bu sıra sayısını vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model sırası. 7 model sırası yaparsanız large bedene daha rahat olur. Bu haliyle medium large beden arası olmuş oldu. Çünkü dediğim gibi vücut yapılarına göre de bedenleriniz aynı olsa bile, yani large olsa bile farklılık gösterebilir. Şimdi şöyle uzunluğu da 55 santimetre oldu. Şöyle 55 santimetre oldu. Burada da kaç model yapmışım? Bu sıra sayılarını veriyorum. Çünkü elimizin yapısına göre de bu sıra sayıları, yani modellerin sıra sayısı fark edecektir. Burada 1, 2, şöyle sayacağım, pardon. Şuradan birleştirme yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi ortalara denk geldiği için yanlış saymış olabilirim. Bir tane eksik ya da bir tane fazla olabilir. 12 model sırası yapmışım. 55 santimetre uzunluk benim için yeterli. Sizler isterseniz daha kısa, isterseniz de daha uzun yapabilirsiniz. Evet, şimdi birleştirme ile devam edeceğiz hemen. Evet, şimdi yaklaşık olarak da şöyle model sırası vermek istiyorum. Şimdi ben burada 6 model sırasıyla medium large arası başladıysam, sizler bir model eksilterek medium, bir model eksilterek 38 beden olarak çalışabilirsiniz. Ya da bir model arttırarak hep modelleri bir bedene göre, yani her bedene bir sıra ya da belki 2 sıra, ipinizin yapısından dolayı, ipinizin kalınlığına göre 2 sıra olarak da arttırabilirsiniz. Bunlar hep yaklaşık sayılar. Şimdi hemen buradan devam ediyorum. Şimdi unutmadan da söylemek istiyorum. Bedeni birleştirdikten sonra 5-6 tane model sırası, yani buna sizin karar vermeniz gerekiyor. İsterseniz göğüs bölümünü tamamladıktan sonra, isterseniz daha öncesinde, yani göğüs bölümünü indikten sonra ben yarım milimetre tığımı değiştirdim. Yani 4 değil de 4,5 milimetre ile devam ettim. Şöyle biraz aşağıya doğru, çok hafif bir eğim olsun diye, yani tam düz inmesin diye. Şimdi burada şöyle bakın, son sıramı tamamladım. Buradan birleştirme yaparken hemen ilk başta yapmıyoruz birleştirmeyi. Burada gördüğünüz gibi bir zincirimi çektim. Son trabzanla sıramın olduğu yerdeyim. Şimdi yuvalar oluşturarak hem birleştirme yapacağız hem de yeni model sıramıza başlayacağız. Şimdi burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekerek yeni model sıramıza başlıyoruz. Şimdi biz birleştirme yapacağımız için burada, şimdi ben söktüm, hemen yine size hatırlatmak istedim. İlk boşluğun içine kaydırmayla geliyorum.
Tekrar trabzanın üzerine de bir kaydırma yaptım. Ve buradaki ilk boşluğun içine geldim. Yine bir kaydırma yaptım. Şimdi burada 7 zincir çektiğimiz zaman da bu yelpazemizin buradaki 5 tane boşluğumuzun ilkinin içine sık iğne yaparak başlıyoruz. Şimdi biz bunu artık bu aradaki trabzanlarımızı burada iptal edeceğiz. Bundan sonra yapmayacağız. Şimdi bir zincir çektim. Hemen buraya bir sık iğne yaptım. Şöyle biraz daha kadrajı küçültelim. Evet, bir sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir tane atlıyorum. Diğerine bir sık iğne, 3 zincir. Tekrar bir atladım. 5. boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sık iğneyi atlıyorum. İlk boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde kolumuzun olduğu yere kadar gelelim. Daha sonra orada birleştirme yapacağız. Tekrar 3 zincir çektim. Bir atladım. Diğer boşluğa bir sık iğne. Kolumuzun başladığı yere geldim. Gördüğünüz gibi işaretleyicim burada. Şimdi burada artık bu trabzan üzerine trabzan yapmayacağız. Burada yelpazemizin 5. boşluğunun içine, yani her yelpaze modelinin üzerinde 2 tane boşluğumuz var. Burada son sık iğnemi buraya yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle hemen dönüyorum. Bakın bu şekilde geldim. Bu tarafta da yine bu yelpazemizin ilk boşluğuna şöyle 3 zincir çektikten sonra şurada bakın bir trabzanımız var. Şu da ilk boşluğumuz. Buraya geliyorum. Bir sık iğne. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. 3 zincir, bir atlıyorum, bir sık iğne. Tekrar 3 zincir, bir boşluk atladım, bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Yine arada sık iğnemizi atlıyorum. Buradaki ilk boşluğun içine geliyorum. Evet, şimdi aynı şekilde yine bu arka bedenimizi de yapalım. Şöyle son sık iğnemi yaptım. Yine gördüğünüz gibi işaretleyicimin olduğu yerdeyim. Şimdi burası aslında kolumuzun olduğu yer. İkinci kolumuzun olduğu yer. Şimdi burada yine buraya trabzan yapmadan hemen bir zincir çekiyorum. 3 zincir değil. Bir zincir çekiyorum. Bir ip aldım. Şöyle dönüyorum. Biraz önce ön bedene birleştirdiğimiz gibi bu defa trabzan yaparak birleştireceğiz. Şöyle döndüm. Bakın burası bizim ilk başladığımız yer. Hemen buraya bir zincir çektim. Bir ip aldım tığıma. İkili trabzan yapacağız. O şekilde birleştireceğim. Çünkü boşluğun içinde olmam gerekiyor. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi hemen 1, 2, 3 zinciri çektim. Buraya 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi şurada şöyle bir zincir çekmeden deneyeceğim. Çünkü biraz daha şöyle bakın, bir zincir çekmeden yine başlangıçtaki bu sık iğnemizin olduğu yere battım. Hemen buraya ikili trabzan yaptım. Evet, böyle daha iyi oldu. Çünkü boşluğun tam ortasında olmak istemedim. Burada 6 tane trabzan yapacağız. Sırayı buradan tamamladığımız zaman tekrar buraya birleştireceğiz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen boşluğun içine 6 ikili trabzan yapıyorum. Yine burada ilk model sırasını birlikte bitireceğiz. 2, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane trabzanımızı yaptıktan sonra, yani burası kol altında, aslında şu ortadaki boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğa bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa hemen 6 ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bundan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir,
sıradaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir, ortadaki yani yine sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Şimdi diğer tarafta yani buraya geldiğimiz zaman bakın buraya da 6 tane ikili trabzanı yapacağız. Daha sonra bir zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, tekrar bir zincir çekeceğiz. Hemen buradaki boşluğun içine 6 tane ikili trabzan yapıp döneceğiz. Yine bir zincir ilk boşluğa bir sık iğne, 3 zincir ikinci boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir yine ortadaki boşluğa gelmiş olacağız. Bu sırayı tamamlayalım. Yine yeni sıraya başlarken tekrar buluşalım. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Bakın burada son 3 zincirimi çektim. Son boşluğa bir sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir, tekrar ilk zincirin ilk trabzanın üzerine batıyorum ve burayı kaydırmayla şöyle kapattım. Şimdi yeni sıraya başlarken tekrar 4 zincir çekiyoruz. Arada çünkü bir zincirimiz olacak. Hemen sıradaki ikili trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, sıradaki trabzan üzerine bir ikili trabzan, bir zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Artık ben şaşırmamak için tekrar ediyorum. Çünkü sizler zaten modeli 2 defa yaptık. Burada şöyle trabzanlarımı yaptım 6 tane. Şimdi bir zincir çektim. Ortadaki boşluğumuza bir sık iğne. Tekrar bir zincir, hemen buraya geliyorum. Yine bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan, tekrar bir zincir. Bu şekilde yine sırayı tamamlıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yeni model sıramıza nasıl başladığımızı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yerdeyim. Şimdi son bir zincir çekip bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Burada 1, 2, 3. zincirin içine şöyle battım. Kaydırmayla sırayı kapattım. Şimdi gördüğünüz gibi biz burada model sıramıza başlarken birleştirdikten sonra aradaki yani şu robamızdaki şu tek trabzanlarımız olmadığı için bundan sonra hep kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Yani kaydırma yaparak ilerlediğiniz zaman yeriniz belli olmayacak. O yüzden şimdi burada bakın hemen başlayacağız artık kaydırma yapmaya. Şimdi ilk başlarken şöyle burada birleştirme yaptım. İlk boşluğun içinden başlıyoruz sık iğne yapmaya. Şimdi buraya kaydırmayla geldim. Bir zincir, tekrar buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi bu sırayı yapalım. Sırayı tamamladığımız zaman kaydırmayı size göstereceğim. 2, 3 zincir. Hemen bir boşluk atladım. Bir sık iğne. 3 zincir. Bir boşluk atladım. Bir sık iğne. Artık bu sırayı biliyorsunuz. Sadece burada birleştirmeyi gösterdim. Burada bir zincir çektik. İlk trabzanın üzerine kaydırmayla kapattık. Yine kaydırmayla yelpazemizin ilk boşluğuna gelip bir zincir, bir sık iğne. Şurada. Buraya tabii ki karıştırmak istemezseniz yine buraya şöyle ben burada da takacağım. Artık bunlara ihtiyacım kalmadı. Şöyle buraya takalım. Başlangıç noktamıza. Çünkü sık iğne olduğu için buradan devam edip gidebilirsiniz fark etmeden. Yine sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Şimdi burada son 3 tane zinciri çektim. Şimdi biz burada yapmış olduğumuz gibi burada zincir çekmeden buradan alıp tekrar ikili trabzanla burayı kapatıp tekrar bu 6 tane trabzanla başlayıp yine yeni model sırasını yapabiliriz. Şimdi o şekilde yaptığımız zaman da doğru olur. Fakat gördüğünüz gibi biz burada başlamıştık. Buradan başlarsak yani bu 6 trabzanı buradaki boşlukta başlarsak yine bir öncesine kaymış oluyor. Şimdi ya ileriye doğru kayarak ilerleyeceğiz ya hep geriye doğru kayarak ilerleyeceğiz. Dilerseniz sizler burada şöyle bakın şu şekilde
size göstereyim. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Burada son sık iğnemi yaptıktan sonra şimdi buradaki boşluğu zincir çekmeden şu sık iğnenin üzerine batıyorum. Buraya ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ortadaki boşluğumuz oluşmuş oldu. 3 zincir çekip 6 tane trabzan yaparak yine burada başladığımız gibi modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Yani kafanız karışırsa nasıl devam etmek istiyorsanız o şekilde devam edin. Her başlangıcımız o zaman buraya kaymış olacak. Bir dahakine, yani bir dahaki model sırasında buradan başlamış olacağız. Bu ikili trabzanı burada yapmış olacağız o zaman. Yani geriye doğru kaymış olacak. Ben şöyle devam ediyorum. Bana bu şekilde daha kolay geliyor. Tekrar burada 3 zincir çektim. Şimdi hiç belli olmuyor. O yüzden bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi burayı kapattım. Son iki yelpaze modelimizin ortasındaki boşluğu yapmış olduk. Şimdi ikinci sırada hemen şöyle ilk boşluğun içine önce kaydırmayla geliyorum. Bir zincir, tekrar bir sık iğne. Hemen buraya işaretleyicimizi takalım. Burayı karıştırmayalım. Şimdi bir sık iğne yaptım. Şimdi biz şuraya 6 tane ikili trabzan yapacağız. O yüzden buraya 3 zincir, tekrar bir tane sık iğne. Şimdi başlangıçta ilkinde boşlukla başlamış olduk. Tekrar bir zincir çektim. Buraya geliyorum. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 4, 5 ve 6. Tekrar bir zincir çektim. Yani her zaman her 3 sırada aynı şeyleri tekrar ettiğimiz için bakın bu ilk yelpaze modelimize başladığımız zaman hep arada bir tane 3 zincir boşluğumuz oluyor. Şu 3 zincir boşluğumuz bir tane oluyor. Burada yuvalar oluştururken 2 tane 3 zincir boşluğumuz var. Dolayısıyla modeli buna göre devam ettirmeniz gerekiyor. Yine bir zincir çektim. Tam ortadaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sırayı tamamlayıp geldiğimiz zaman artık bundan sonra devam etmeyeceğim. Sırayı tamamlayıp buraya geldiğimiz zaman bakın boşluktayız. Yani gördüğümüz gibi ilerleyeceğiz. Yine alt sıraya baktığınız zaman da burada rahatlıkla devam ettirebilirsiniz. Çünkü şu 3 zincir ya da bir zincir çekip boşluk yaptığımız için bir zincir çekip şuradaki şu boşluklardan bahsediyorum. Karıştırmamak için yine alt sırada şuradan bakarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi sırayı tamamladığımız zaman bir zincir çekeceğiz burada. Şu son boşluktan bir zincir, bu büyük boşluğa 6 tane ikili trabzan, bir zincir çekip buraya bağlayacağız. Ortada bir tane boşluğumuz olmuş olacak. Yine kaydırmayla buraya geleceğiz önce. Çünkü biz sık iğnenin üzerine birleştirme yapıyoruz. Kaydırmayla buraya geleceğiz ve burada bir zincir çekip tekrar burada başlamış olduğumuz gibi bir sık iğne yapacağız. Daha sonra burada bir zincir çekip, yani 3 zincir değil, burada bir sık iğne, bir zincir çekip artık şu aralarda bir zincir olan sıraya başlayacağız. Burada. Şöyle ben şöyle de gösterebilirim size. Daha kolay olabilmesi için şimdi burada şöyle bu ikincisini de tamamlayalım. 2, 4, 5, şöyle 6. Hemen başlangıcı göstereceğim. Bir zincir çektim. İlk boşluğa bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir, tekrar buraya geldim. Bir sık iğne, bir zincir, bir tane daha trabzan grubumu yapacağım. Sonra ipimi keserek göstereceğim size. Tekrar burada 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir ilk boşluğa, bir sık iğne, 2, 3 zincir. Tekrar buraya bir sık iğne, tekrar bir zincir ve buraya geldim. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Hemen şurada başlangıçta nasıl başladığımızı göstereceğim. Şu işaretleyicimizi çıkartalım. Şimdi sırayı tamamladığımızı varsayalım. Yani yine başladığımız yere geldiğimiz zaman, buraya geldiğimiz zaman şöyle, buraya ben yine 6 tane ikili trabzan yapacağım. Burada yabancı arkadaşlar da alt yazılar tabii ki her zaman doğru olmuyor.
Burada ben ipimi kestim. Kısa bir şekilde, pratik bir şekilde yeni sıranın başlangıcını göstermek istiyorum. Şimdi 6 tane ikili trabzanımızı sırayı tamamlayıp buraya geldiğimiz zaman son 6 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2, 4, 5, şöyle 6, 7 yaptım zannettim. Evet, şöyle sırayı tamamlayıp buradan geldiğimiz zaman tekrar son boşluğa 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Bunu tabii ki dilimizi bilmeyenler için gösteriyorum. Şimdi trabzanımı yaptım. Birleştirme yaparken bir zincir çektim. Bu sık iğnenin üzerine, ilk sık iğnemizin üzerine kaydırmayla kapattım. Şimdi burada boşluğumuz var. Son sıramızı yapacağız modelimizin. Boşluğa kaydırmayla geldim. Şimdi burada karıştırdım. Ne yapacağımıza alttan bakalım. Şimdi şu sıradan sonra biz bu sıraya başlıyoruz. Dolayısıyla burada sadece ortadaki boşlukta bir tane sık iğnemiz var. Bir zincir, bir zincir, bir sık iğnemiz var. Şimdi biz burada o zaman bir zincir çektim. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Tekrar geliyorum ilk trabzanın üzerine. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, bir zincir. Biraz hızlıca burayı örüp size bütünü göstermeye çalışacağım. Tekrar bir zincir ve bir ikili trabzan, bir zincir, hemen ortadaki boşluğa bir sık iğne. Bakın bu şekilde. Tekrar bir zincir, yine buradan devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı tamamlayıp geldiğimiz zaman burada trabzanlarımızı yapıp burada bir zincir çekeceğiz buradaki sık iğnenin üzerine. Çünkü ortadaki boşluğun üzerinde sadece bir zincir, bir zincir, bir sık iğnemiz var. Dolayısıyla burada son trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir, buraya hemen ne yapacağız? Kaydırmayla kapatacağız. Şimdi burada kaydırmayla kapattıktan sonra yeni model sırasına başlayacağız. Yuvalar oluşturmamız gerekiyor. Yuvalar oluştururken bakın şurası bizim yelpazemizin ilk boşluğu. Burası bir zincir boşluğu. Biz buraya kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekip kaydırmamızı yaptık. Pardon, ben de ışıktan şurası trabzanımı, sık iğnemiz burası. Buraya kaydırmamızı yaptıktan sonra buraya da kaydırma yapıyoruz. Trabzanın üzerine de kaydırma. Şu ilk boşluğun içine gelip kaydırma. Bu şekilde de başladık. Ve çünkü hem bu şekilde başladık hem de buradan trabzanla başladık, hem zincirin içinden başladık. Buraya kaydırmayla gelip yine bir zincir, bir sık iğne, tekrar 3 zincir, bir atlıyoruz, bir sık iğne, 3 zincir, bir atlıyoruz, bir sık iğne. Bundan sonrasını artık gördüğünüz gibi devam edeceksiniz. Burada her zaman şu sık iğne olduğu zaman buraya işaretleyicinizi takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi birleştirme yeri tam ortaya gelmiş oldu. Yeni model sırasını kurarken sık iğne buraya gelecek. Tekrar buradan yeni 3 sırayı ördükten sonra tekrar bu başlangıç sık iğnesi yine diğer modelin üzerine kayabilir. Yani burada hep kayarak şöyle kayarak ilerleyebilirsiniz. Bedeni bitirirken yerleri hiç belli olmuyor. Çünkü kaydırma yaptığımız zaman zaten zincir görünümünde oluyor. Evet, umarım anlaşılmıştır. Video çok uzun oldu. Daha da uzatmak istemiyorum. Çünkü burada bir de kolumuzu göstereceğim. Yakayı göstereceğim. 2 bölüm halinde de yayınlamak istemiyorum. Videoyu bölünsün istemiyorum. O yüzden şöyle şimdi tığıma ilmek atmadan kolumuza nasıl devam ettiğimizi göstereceğim. Bakın. Bu taraftaki kolumu yaparken buradan başlayacağım. Bu taraftaki kolumu yaparken şöyle çevirip yine buradan başlayabilirsiniz. Aynı yönden, aynı şekilde. Şimdi buradan hemen başlayacağım. Evet, tığıma ilmek atmıyorum. Şimdi bizim burada şöyle kolumuz şu şekilde. Şu ortadaki trabzanlarımız vardı. Bakın, arttırma yaptığımız, sağında solunda arttırma yaptığımız trabzanlarımızın olduğu yer. Şimdi şuradan başlıyoruz. Bu trabzanın hemen buradaki değil, yelpazemizin bu taraftan tersten başlıyoruz. İlk boşluğundan ipimi bağlayacağım. Şöyle ipimi gizleyebilmek için direkt sık iğne yapmıyorum. Şöyle tekrar bir zincir çektim. İlk ilmeği saymadım. Şöyle ipimi çekiyorum. Üzerine bir sık iğne yapıyorum. Burası bizim başlangıcımız. Gördünüz mü? Buradaki bakın işaretleyicimizin olduğu yerin trabzanımızın yanındaki değil, hemen modelimizin son boşluğundan başlıyorum. 5. boşluktan. Tersten başlıyoruz. Yani şuradan başlamıyoruz ya da alttan başlamıyoruz. O yüzden
Şimdi burada şu ipimi gizlemek için ipimle birlikte zincir çekeceğim. Bir, şöyle bir saniye, şöyle yapamadım. Şöyle 2 ve 3 zincir çektim. Şu ipimi keseceğim artık. Siz bu ipinizi böyle uzun bırakıp 3 zinciri çekip yine şurada örerken gizlemeye devam edin. Çünkü zincirin içinden de ipimiz çıkabiliyor. Şimdi burada da yine bakın şurada trabzanımız var. Bu modelimizin şu ilk değil, yelpazemizin ilk boşluğuna batıyorum. 3 zincir çektikten sonra buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir, bir atlıyorum, bir sık iğne. İlk model sıramızı yapıyoruz. Yuvalar oluşturuyoruz. Şöyle göstereceğim. Bakın burası böyle olacak. Burayı daha sonra size göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurası bizim tek trabzan, arttırma trabzanlarımızın olduğu yer. Burada da aynı şekilde şöyle modelimizin ilk değil ikinci yelpaze modelimizin son boşluğu. Burada da yelpaze modelimizin ilk boşluğu. Şu boşluktan değil şuradan başlıyoruz. Bunu şaşırmayalım, bu şekilde. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir, bir atlıyorum, bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Yine sık iğneyi atlıyorum. Yelpazemizin ilk boşluğuna bir sık iğne. Bu sırayı tamamlayacağım. Yine yeni sıraya nasıl başladığımızı göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim. Gördüğünüz gibi ilk sık iğnemizin olduğu yerdeyim. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bu sık iğnemizin üzerine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Şimdi bu aradaki 3 zincir boşluğuna buraya geliyorum. Buradan şöyle 2 ilmeğimi toplayarak da tekrar 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Şöyle de yapabiliriz. Çok çünkü yakın oldu sık iğneye. Şöyle kaydırmayla boşluğa geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi modelimize başlıyoruz yine. Bedeni birleştirdiğimizde de şu altta aynı şekilde yapmıştık. Burada da aynı şekilde ilerliyoruz. Yine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle beşincisi ve 6. Hep aynı şeyleri tekrar ettiğim için şimdi burada artık buraya geldiyseniz modeli zaten ezberlemişsinizdir. Burada bir zincir çektim. İlk boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başladığımız yerde tekrar görüşüyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Burada 3 zincirimi çektim. Hemen ortadaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir. Buraya geldim ve ilk trabzanın üzerine kaydırmayla kapattım. Şimdi buradan sonrası bedende birleştirmeyi yaptıktan sonra biz nasıl ilerlediysek kolda da aynı mantıkla ilerliyoruz. O yüzden bundan sonra devam etmeyeceğim. Burada 4 zincir çekiyorum ve ikinci trabzanın üzerinden artık bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan. Yani kaydırma mantığını bahsediyorum. Hani orada birkaç sırayı bedende gösterdim. Nasıl kaydırma yapacağız? Geldiği yani modelin geldiği şekilde. Şimdi buraya 6 tane yaptım. Gördüğünüz gibi yine bir zincirimi çektim. Hemen ortadaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir zincir. Modele devam ediyorum. Artık hep aynı. Bedende de bu şekilde. Burada önemli olan şu başlangıcı
nereden yaptığımız. Burada zincir çekip bu tarafa atladık. Önemli olan burasıydı. O yüzden buradan sonra devam etmeyeceğim. Şöyle burayı sökeceğim ipimi. Hemen şöyle şuradan çıkartalım. Evet. Şöyle de göstereceğim. Robamız küçük olduğu için kolumuz da daha küçük. Şöyle devam edeceğiz. Kolunuzu nasıl örmek isterseniz. Şimdi burada kolunuzun ölçüsü tam olduysa, yani bu buradaki robamızın özelliğinden dolayı, modelden dolayı düşük kollu başlamıyor. Yani düşük kol olsaydı bu omzumuz biraz daha şöyle aşağıya inik olurdu. O zaman düşük kol olarak başlayabilirdi. Buranın genişliği de ona göre olması gerekiyordu. Şimdi burası tam bedeninizin, yani kolunuzun olduğu gibi. Çünkü bakın buradan ilerlediği için zaten biraz, pardon, şuradan reglan kol olarak ilerliyor. O yüzden burası düşük kol değil. Dolayısıyla burada aynı tığ numarasıyla biraz ilerledikten sonra dirseğinizden itibaren de yine bedende olduğu gibi hangi tığ kullanıyorsanız yarım milimetre büyük kullanarak biraz şöyle aşağıya doğru açılmasını sağlayabilirsiniz. Daha çok açılmasını isterseniz de burada biraz ördükten sonra birkaç modeli, yani dirseğinizin üstünde başlayabilirsiniz. O size kalmış. Yarım milimetre büyütün. Sonra birkaç model ördükten sonra da bu defa 1 milimetre, 1 numara büyük kullanarak da tığınızı, kolunuzu böyle aşağıya doğru şöyle açılacak şekilde yapabilirsiniz. Şu bileğinizdeki kısmı biraz daha geniş olur. Buradan dümdüz inmiş olmaz o zaman. Zaten bu yarım milimetre büyük kullandığınız zaman çok çok fark etmiyor. Yine 1 numara kullanarak biraz salaş olmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü bu model biraz da salaş olursa daha güzel durur üzerimize yapışmadan. Yani biraz üzerimizde biraz bol durursa daha güzel olur. Tabii ki çok bol değil. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şimdi burada modelin orijinalinde bu kısmı şöyle dikiyorlar. Bakın burayı şuradan itibaren tam dibinden şöyle, buradan ön yüzden, hatta isterseniz ters yüzden, buradan iğnenizde şöyle gizli bir şekilde dikerek burayı kapatıyorlar. Bu kollar bittiği zaman burası böyle çirkin görünmüyor. Benim robam küçük olduğu için şu anda böyle görünüyor. Şimdi ben kendi bluzumda şöyle yapacağım. Hemen onu bluzumun üzerinde göstereceğim. Çünkü bu çok küçük. Bakın ben de şöyle yapmayı düşünüyorum. Daha güzel duracak bence. Bakın sadece içten, yani ters yüzden şu iki trabzanı biz bıraktık ya. Bu iki trabzanı burada birleştireceğim. Yani dikeceğim içeriden. O zaman modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde hem kolda hem de beden bölümünde modelimiz aynı şekilde görünecek. Yani burayı tamamen böyle dikmeyeceğim. Benim hoşuma gitmedi o şekilde. Sadece burayı içeriden şöyle dikeceğim. Daha sonra da ipimi yine trabzanların arasında iğne yardımıyla gizleyeceğim. Bunu tersten bu şekilde birleştireceğim. Daha güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Şöyle bakın, bedende de işaretleyiciyi taktıktan sonra ben tığ numaramı değiştirmiştim. Çok fark etmedi. Yani burada 1 santimetre oynadı. Sadece yarım milimetre. Bakın çok hafif bir eğim oluştu. Görebiliyor musunuz? Şöyle yukarıdan baktığımız zaman çok böyle yarım santimetre burada, yarım santimetre burada bir eğim oluştu. Bunu biraz daha yukarıda başlayıp yarım milimetre, daha sonra burada 1 numara büyüterek biraz daha açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde şöyle bakın, bizim yapmış olduğumuz bu örnek çalışması da çocuklar için böyle elbise robası olarak kullanabilirsiniz. Çocuklar için bu şekilde örüp, bakın yakası açık olabilir. Şimdi burada yakada ben çok fazla toplama yapmadım bluzumda. Çünkü ben çok toplanmasını istemedim. Yazlık bir bluz olduğu için, yani baharlık olduğu için yakayı çok toplamak istemedim. Yakayı isterseniz böyle akrilik iplerle ya da Alize Süperlana Klasik gibi yün karışımı ipler kullanarak bu bluz çalışmasını yine kışlık olarak da kullanabilirsiniz. O zaman yakayı burada her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yaparak birinci sırayı tamamlayıp ikinci sıradan itibaren burada sıfır yaka olarak tığ işi lastik çalışması yapabilirsiniz. O zaman da çok güzel görünecektir. Hem kol ağzında yine tığ işi lastik çalışması yapabilirsiniz. Kışlık bir bluz yapmak isterseniz o şekilde de, bakın bu akrilik ip, bu da
yine kışlık ya da baharlık kullanılabilir. Ama bu biraz daha sıcaklarda daha rahat kullanılır. Çünkü koton iple ördüm. Şimdi burada da ben kendi bluzumda sadece bir sıra sık iğne çalışması yaptım. Şuradan başladım. Her boşluğun içine 3 tane sık iğne yaptım. Biraz böyle boşluklar büyük gibi oldu ama biraz da toparlanması için yani bu şekilde sadece 3 tane sık iğne yaparak bir sıra yaptım. Şimdi dediğim gibi kullandığınız ipe göre belki çok geniş olmuştur. O şekilde istemezsiniz. O zaman ikinci sırada da bir sıra daha sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıra sık iğneyi yaptığınız zaman ara ara kesme yapabilirsiniz. Yani e, bunu diğer videolarımda çok gösterdim ama bir tane de hatta shorts videosu var. Hırka videosunda kolda sık iğne ile kesme işlemini gösteriyorum. Yani orada da kesme işleminde şöyle önce birinci sık iğneden sonra ikincisinden ilmeğinizi alıp ikisini birlikte toplayıp teke düşürüyorsunuz. Bunu ara ara yapabilirsiniz. İkinci sırada hatta şu bakın şurada şu köşelerin olduğu yerde kolların ön bedene birleştiği yerde bu kısımlarda da kesme yaparsanız daha yuvarlak olur şu kısımlarda. Yine tığ işi lastik çalışması için trabzan yaparsanız yine bu bölümlerde burada 3 tane değil 2 tane trabzan yapıp yine buraya atlayabilirsiniz. Burada biraz yuvarlak olması için, kare olmaması için ama biraz da bu köşelerde volanlanma olabilir. O yüzden burada trabzanlarınızı köşelerin olduğu yerde daha küçük yapabilirsiniz. Evet, bu da çok kolay. Bunun e, sırayı tamamlamamıza gerek yok. Her boşluğa 3 tane sık iğne yaptım. Başlangıca geldiğim zaman burada kaydırmayla kapattım. İpimi arkaya çekip iğne yardımıyla sık iğnelerin arasında gizledim. Evet. Böyle de tam bir çocuk robası ölçüsü oldu ama bu tabii ki yetişkin yaka genişliği. Şimdi ben aynı sayılarla bunu çünkü çocuklar için beden uygun yaşlara göre fark eder tabii ki. Aynı sayılarla bu yakayı yaparım ama burada birkaç sıra sık iğne çalışması, yarım trabzan çalışmasıyla her sırada da aralarda özellikle şu köşelerde kesmeler yaparak yuvarlatarak burayı tamamlarım çocukları için yapacak olursam. Evet, bluzumuzun anlatımını tamamladık. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Elimden geldiği kadar detaylı bilgi vermeye çalıştım. Sizler eğer video yavaş geldiyse hızlandırabilirsiniz. Hızlı geldiyse yine ayarlarda videonun üzerindeki çark işaretinden orada yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz. O şekilde rahatlıkla bluz çalışmamızı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.